Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz halhallardan yapmak istiyorum. Bu sene yazın standımızda gençler halhallara çok ilgi gösterdi. Ve şimdi artık bir dahaki sezon için hazırlık yapmamızın zamanı. Nitekim bu halhalların benzerlerinden yaparak bir dahaki sene için hazırlık yapıyoruz. Gençler bu tip sallantılı halhalları çok seviyorlar. Bu nedenle de sallantılı halhalar yapmaya çalışacağım. Ben bunların içinde ince tesbih ipi kullanıyorum. 30-35 santim uzunluğunda tesbih ipimi iki parça halinde burada bir araya getirdikten sonra bibitle sabitleyeceğim. Bunun düğüm kapağının içinden çıkmasın diye diğer uçtan bir bit daha geçireceğim. Sonra buraya bir düğüm kapama takıyorum. Bitlerimi bu düğüm kapama için hapsedeceğim. Burada yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Sonra şu kalan parçayı da yakarak kaybedeceğim. Şimdi başlıyorum. Burada iri kum boncuk kullanıyorum. Ve görmüş olduğunuz halkalı aparatları kullanacağım. Aşağı yukarı boncuklarla aynı büyüklükte. Bu nedenle de bunları kullanırken çaprazlama yaparak kullanmış olacağım. Şöyle ki önce ipimin iki tarafına birer tane boncuk alıyorum. Sonra bir tane daha boncuk alıp herhangi bir ipime bir boncuk daha alıp çaprazlama yapıyorum.
Bunu da bir boncuk gibi düşünürseniz dörtlü bir grup oluşmuş oldu. Şimdi burada ilk halkalı aparatımı kullanıyorum. Bir ipime bunu aldım. Diğer ipime de 2 tane boncuk kullanacağım. Diğer ipimi bu ipin çıktığı yönden öbür istikamete geçecek şekilde çaprazlıyorum. Gördüğünüz gibi iki ip de ayrı yönlere bakıyorlar. Şimdi bu boncuklarda arada boş geçmek zorundayım. Çünkü birbirine çok yakın olmasın diye. Kullanacağım boncuk daha da iri bir boncuk olacak. Sallantı için kullanacağım boncuklar daha iri olduğu için aynı sıralama yaparsam birbirine çok yakın, çok sık olacaklar. Birbirine değecekler. Onun için buraya 2 tane boş atlayarak devam etmek istiyorum. Burada bu aparatı kullandıktan sonra 2 tane de şöyle aparatsız geçmek istiyorum. Bir ipime 2 tane boncuk alacağım. Diğer ipime de bir tane boncuk alıp 2 tane almış olduğum boncuktan ipin çıktığı yönün ters istikametine çaprazlayacağım. Aynı işlemi bir kez daha yapacağım. Bir ipime 2 tane boncuk alıyorum. Diğer ipime bir tane boncuk alıyorum. Daha önce almış olduğum ikinci boncuktan ters istikameti çaprazlıyorum. Ve yerlerine oturtuyorum. Böylece ikinci boş boncuğu da takmış olduk. Şimdi buna bir tane aparat aynı yönde olması gerekir. Sağdaki ipime bir tane aparat takıyorum. Soldaki ipime ise 2 tane boncuk takacağım. Ve ters istikametine çıkarak çaprazlayacağım. İkinci aparatımı da
buraya oturtmuş oldum. Bu aparatları yaklaşık 10 tane boncuk sığacak şekilde devam edip bilekliğimi sonuna kadar şu şekilde devam edip bitireceğim. Ondan sonra da tekrar üzerinde çalışacağız. 10. aparatımı da yerine aldım. Şimdi bitiş için ipin her iki tarafına birer tane boncuk koyacağım. Daha sonra başlangıçta yaptığımız gibi iki ipi de düğüm kapama aparatı içinden geçiriyorum. Bunları gene bitle sıkıştıracağım. 2 tane bit kullanacağım. Biri düğüm kapamanın deliğinden çıkmaması için. Şu biti taktım. Bir tane daha takıp bunu burada ipleri sıkmak için kullanacağım. Ne olur ne olmaz. Buraya bir de düğüm atalım. İpleri kesip yakıyorum. Ve kapamamın içinde kaybediyorum. Şimdi arkadaşlar halhalımızın ikinci aşamasına geldik. Burada sallantı boncuklarını kullanacağız. Ben burada bu boncukları kullanacağım. Bu boncukların delikleri yan tarafta. Onun için buraya fix edebilmem için önce biraz daha iri halka kullanıp iki tarafından geçirmem gerekiyor. Buraya takılacak hale getirmem gerekiyor. Daha sonra daha ince halkalarla bunları buraya kapatıyorum.
Gördüğünüz gibi halhalı tamamladım. Şimdi iki başına birine zincir, birine papağan kullanarak kapatıyorum arkadaşlar. Zincirimin ucuna da yine aynı boncuktan bir sallantı aparatı olarak boncuk takıyorum. Ve halhalımız kullanıma hazır. Gördüğünüz gibi bu tip halhaları yazlıklarda genç kızlarımız severek alıp kullanıyorlar. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.